Arkadaşlar Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu villanın fiyatı 24 milyon 750 bin TL. 24 milyon 750 bin TL. Sohbetimize, tanıtımımıza devam ederken bir daha kanalıma abone olursanız makbule geçer. Allah sizden razı olsun. Olursanız da olur, olmasanız da olur. Ama sermayesiz bir iyilik yapmış olursunuz. Söz konusu evimizin fiyatını hemen söyledim. Bir daha söyleyeyim. 24 milyon 750 bin TL. Didim Efeler Mahallesi'nde Halk Plajı'na, İmbat Koyu'na, Mesut Tatil Koyu plajına 1 kilometre yakınlıktadır. Orada halk plajı var arkadaşlar. Yeni sıfırdır. İskana alınmış kat mülkiyetidir. Arsası 300 değil, 400 değil, 500 metrekaredir. Hani bazı evler 20 milyonluk evler tanıtıyoruz ya, onların arsaları 300 metre. Bu seçenekler arasında ilgimi çekiyor. Önemli olan sizin ilginizi çekmesi. Dünyanın sonu değil. Gelirseniz 6 milyona da bitişik nizam evler var. Daha kaliteli 35 milyona da var. 80 milyona da evler var. Dilerseniz Bodrum'da var. Dilerseniz Kuşadası'nda var. Kuşadası'na çok iyi hakimim ama Bodrum'a çok hakim değilim. Bodrum büyük bir coğrafya ama Didim'de adamın biri daire isterse, daha ufak ev isterse, daha pahalı ev isterse navigasyon gibi, yapay zeka gibi her tarafı biliyorum. Eğer bana inanıyor iseniz, günün birinde gelir iseniz size önce Allah yardımcı olsun, sonra ben de elimden geleni yaparım. Halis mühlis niyet olduktan sonra her şey doğru olur. Bu kuzey cepheye bakıyor arkadaşlar. Kuzey cephe, burası araç otoparkı için düşünülmüş. Elektrikli yeni nesil araçlar alırsanız altyapısı da var. Araç otoparkı yeri burası. Bu kapı sahibi kendisi bu kapıyı yapmış ama beğenmemiş ya da sanayide arkadaşlar yapmış beğenmemiş. Bu kapı değişecek. Gerçekten de bu eve bu kapı hani böyle patanaş yapıyor. Çok yakışmamış diyebiliriz. O kapıyı değiştirecekler. 500 metrekare arsa içinde tek başına müstakil. Özellikle ben işte büyük bir ev aldım, korunaklı olsun diyenler için benim boyum 1.78, bakın 1.78 yüksekliğinde bir muhafaza edecek bir bahçe duvarı var. Allah da ya star demiş ya, Allah bizi star etsin ve olduğumuz yerde böyle kendimizi kamufle etsek iyi olur. Havuzumuz, bu havuzlar beyaz, mavi, şimdi kırmızı oldu, kırmızı olsun, 5-10 kuruşu fazla olsun. Havuzda o aydınlatmalar da var ve havuz başında bir kamelya alanı var arkadaşlar. Kamelya alanını da göstereceğiz, sonra sohbetimize devam edeceğiz. Fiyatını söyledim, hemen de söyledim. 24 milyon 750 bin TL. Hani 35 milyon evler vardı, hani kim alır kim biter, onlar satıldı. Bir daha var, bitmiyor. Yani biri satıyor, bir daha diriliyor. Yılanoğlu vuruldukça çoğalırım diyor ya. Şimdi dilersen geri git ta bahçeyi bir de bu alandan al. Evet, barbeküda ileride arkadaşlar, barbekü ileride, bu kamelya alanı, bahçe var, havuz var. Bu taraflara oldukça fazla granit döşemişler ancak bahçe diğer tarafta. Ben de Yeşiltepe'de şimdi bir ev yapıyorum. Bizimki 700 metre içinde, ben hiç beton yapmadım. Yani özellikle havuz kenarına bir 50 santim 70 santim beton döktük. Buralara bir yürüme yolu, evin her tarafını tarla yaptım. Hani insanlar diyor ki bahçe bırakın. Bakın ben şimdi çekeceğim. Bu defa diyecekler ki ya kim bakacak, bu otları kim biçecek? Valla ben hepsini böyle otlu alan bıraktım. Ve otlu alan bırakınca daha külfetli olur. Çünkü bu taşlar, bu yürüme kaldırım taşları, aydınlatmalar biraz daha külfetli oluyor. Onu da beyan ettik arkadaşlar. Diğer tarafta işte granitler vesaire var dedik. Bu tarafta bahçe, askerlik çağına yenik böyle körpecik E15'li 15'li bir zeytin ağacı var. Sonra bu tarafları gezdik. Ürgüp ile Şam'ı. Kardeşim kendinden geçmiş, Nur Çeşmesi'nden su içmiş. Ve salonun bir tarafı havuza bakıyor, bir tarafta akşam gün batımına bakmak isterseniz burada da kendinizi gizler, kamufle edersiniz arkadaşlar. Kamufle edersiniz. Burası da salondan çıkınca diğer taraf havuza, bu tarafta garba bakıyor. Diğer taraf şarka ve limon ağaçlarını gösterdik. Bir tane de oda, zemin kata var. Bu oda da bahçeye çıkıyor. Mutfak diğer tarafta. 4 tarafı dolaşalım. Ondan sonra evimizin içine gireceğiz. Sizi de böyle merakta bırakmadan, alıcı insan zaten ilgisini çektiyse dinler. Alıcı olmayan da sabırsızlanır. Benim gibi der ki aman annemin karnında nasıl 9 ay durdum diyecek. O yüzden alıcı ilgiyle takip eder. Bize bakmayın, yerinde tekrar bakın, merhaba ev. İyi günler ev, hoş geldik. Ayşe teyze evde mi? Düğün saat kaçta ve geldik eve. Geldik değerli arkadaşlar, merhaba ev dedik. İyi günler evimiz dedik. İyi günler evimiz dedik. Burada zengin bir vestiyer var arkadaşlar. Ceketini, kravatını, paltonu tak.
Burada da bu dekor amaçlı bir süs. Böyle bu ağaçların hangi ağaçtır bunlar? İşte süsler, bitkiler neyse. Onu da bir koymuşlar, şenlendirmişler. Yerden ısıtmayı da unutmayın. Burada da yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Evet, bir şiir var ya, yaş 35 şiiri. İşte aynalar da artık zamanla insana muhalefet yapıyor. Ve geldik salona. Çift kapılı bir salon kapı girişi var. İkisi de tam panel. Evet. 2 kapılı bir han, yürüyorum gündüz gece. Ve arkadaşlar salon oldukça büyük. Yani aile bağları kuvvetli olan insanlar için gerçekten ideal bir salondur. Yani kimine göre sosyal platformlarda görürüm ya, aşiret evi, bilmem ne evi falan şu bu. İşte eğer aşiret iseniz bu ev size iyi gelir. İyi gelir, evet. İyi gelir, sizi bir arada toplar. Aile bağları kuvvetli ise, teyze çocukları, amca çocukları, enişte, damat, köylü, bizim oralı, bizden, sizden, akrabalarınızı, hemşerimiz, dünürümüz, kimse hepsini toplarsanız burada, evet, yeter size. Salonumuz bu arkadaşlar. Kocaman bir salon, kocaman bir salon. Televizyonun yeri orası. Bu ev benim tanıtmış olduğum 500 metrekarelik evlerden daha büyük. Yani siz de gelirseniz, eğer 6 milyonluk ev de isterseniz size gösteririz. 10 milyonluk ev de isterseniz size gösteririz. Yetmedi 3 milyon 500'e de 2+1 daire isterseniz size gösteririz. Yetmedi Akbük'te Cemevi'nin üst tarafında 5 milyon 500'e de ev gösteririz. Efendime söyleyeyim, Hisar Mahallesi'nde bir yerde vardı. 6 milyona da ev paylaştım, yine gösteririz. Bunu da gösteririz. Ama bu seçenekler arasında bu ilgimi çekiyor. Sade, temiz bir ev. Boğmamışlar evi. Burası şişman buzdolabı yeri. Bütün şişmanlara selam. Şişman buzdolabı yeri. Bayram abi sana demiyorum. Sen Zonguldaklı abi. Şimdi şişmanı gösterdik. Burası bulaşık makinesi. Burası yıkama yeri. Burası ocak üstüne dablumbaz gelecek. Bu taşlar asil duruyor. Güzel, esmer. Burası ne dolabıdır? Burası da Galatasaray formasını koyma dolabı. Ve bu dışarıda da ne var? Cam giydirme var. Bu vastaslı böyle çıkıyor. Can, artık ben Galatasaray şampiyon olmasını istemiyorum. Biraz da Fener olsun. İşin tadı kaçtı. Hep yeniliyorsunuz. Üst üste hep biz şampiyon oluyoruz. Ve arkadaşlar salonu, mutfağı gösterdik. Burada bir odayı göstereceğiz. Odadan önce burada bir banyo var. Bunu da göstermiş olalım. Evet, ondan sonra çıkacağız, gideceğiz. Evet. Sonra yukarı çıkacağız, yani yukarı. Zemin katta oda var. Odada bahçeye çıkıyor. 2 katlı bir ev. Kuralına, nizamına göre yapılmış. Fiyatı 24 milyon 750 bin TL. Efendime söyleyeyim, ilginizi bu rakamlar çekiyorsa baş göz üstüne, çekmiyorsa 6 milyonluk evler de var. Daire istiyorsanız yine var. Mesela geçen gün ben bir tane daire paylaştım bir sitenin içinde. 4 milyon 50 bin lira. Sanayide bir arkadaş, dedim ki alın. Satıldı, kıymete bindi. Dün bir tane daire Altınkum'da 7 milyon kaçtı? 700'e tanıtmıştık. Değerli bir anne aldı, ellerinden öptüm. O aldı, satıldıktan sonra biri yazmış, fırsat kaçtı. Şimdi o yüzden arkadaşlar, nasipse insana cazip gelir. Değilse vallahi değil. İnsanın gözü görmüyor iyi hali. Gözü kör olur. İyiliği de görmez. Veya işte bir şey oluyor. O yüzden nasipse gözünüz iyi görür. Ve arkadaşlar burası da zemin üstü 1. kat. Zemin üstü 1. kat, merdiven kovasını da göstereceğiz. Merdiven basamakları galaksi simli, granitli bir şeyler koymuşlar. Yorucu bir merdiven değil. O minnoş anneler eğer merdivenden çıkarlarsa rampalı bir yoldan çıkar gibi hissedecekler. Yorucu bir merdiven değil. Zemin katta salon, ayrı mutfak gösterdik. Ayrı mutfaktı bakın arkadaşlar. Zemin üstü 1. kata çıktık. Bir oda gösteriyoruz. Aşağıda da bir oda var idi. Bu oda hem ebeveyn banyolu hem de giyinme kabini. Önünde de geniş bir balkon var. İşte banyosu da var. Enerji kimlik belgesi var. Şehrin merkezine yakın. Denize 1 kilometre yürüme mesafesinde. Eğer ki bir insan 1 kilometre, eğer bacağında sıkıntı yoksa, eğer bir uvuzunda bir sıkıntı yoksa, 1 kilometre yürümüyorsa, sağlam biri ise zaten yürümüyorsa o zaman onda sorun var. İnsan biraz yürüyecek. O yüzden 1 kilometre yakın ve armut piş ağzıma düş. Öyle bir dünya yok. Hemen denize atla. Olmaz. 1 kilometre bana göre idealdir. Ve önünde de bir balkon var arkadaşlar. Odayı tekrar tomografisini çekelim.
Sonra geldik odanın eklentileri. Eklentinin bir tanesi bu giyinme kabini, böyle oval yapmışlar. Buraya çamaşır makinesi yeri de var. Banyolara da koyabilirsiniz. Oval, oval, oval. Ve banyonun kendisi de burada arkadaşlar. Banyonun kendisi de bu. Evet, ikinci oda. Zemin katta salon, ayrı mutfak, bir oda, bir banyo gösterdik. Zemin üstü birinci kata çıktık. İkinci odayı gösteriyoruz ve ikinci odanın içinde giyinme kabini var, banyo var, eklentileri anlamında. Sonra üçüncü odayı göstereceğiz. Oda metrekareleri iyi, yerden ısıtma. Efendime söyleyeyim, kamera sistemi, ağlar denize 1 kilometre yakınlıkta. Bütün odaları balkonludur. Emsal evlere göre fiyatı uygundur, sade yapılmış. Bazı evlere göre arsası daha büyüktür. Siz zaten gelirseniz görürsünüz. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Biz bu eve 100 milyon diyoruz, 200 milyon diyoruz, 5 milyon diyoruz. İçinize sinmiyor ise değer tespiti anlamında yetkili ekspertizlere ekspertiz yapabilirsiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Ve burası da üçüncü odanın balkonu. Korkuluklarda fena değil. Çeşme var, priz var, dekoratif sıvalar var. Kullanılan beton C30'dur. Kullanılan demirler 16'lık, 14'lük, 12'lik, 8'lik ve 10'luk demirlerdir. Ondan sonra mühendislerin elinden geçmiş bu beton olayı, çip olayı var. Online betona koyuyor, bakanlık takip ediyor. O yüzden kimse kalitesiz beton da atmaz. Kimse gereğinden fazla ne demir atar ne beton atar arkadaşlar. O bir adam biri ben çok iyi yaptım, demiri şöyle yaptım, o mübalağa yapar. Sistem, mühendisler her şeyin en iyisini bilirler. Onların işine dil uzatmak gibi olmasın ama öyle pırlanta gibi mühendisler var ki dört dörtlük takip ediyorlar. Bakanlık da online takip ediyor. Bu da dördüncü oda arkadaşlar. Dördüncü odamız da bu. Bu dış cephede camı görmüştünüz. Yerdeki granitlerin rengi çok cafcaflı değil. Böyle pembeli membeli değil. Güzel renkler. Bu arkadaşlar Didim'de iş insanları. Bizim Didim'in yerlileri olsun. Efendime söyleyeyim, Söke'de tanıştığımız insanların hepsiyle akraba gibi olmuşuz. Gerçekten akraba. İlla aynı anneden babadan olmamıza gerek yok. Bu arkadaşlar da bizim akrabamız gibidir. Valla Didim'e biz 30 kaç yıldır geldik. Burada da öyle insanlar tanıdık ki adamlara boşuna efe dememişler. Onlarla da akraba gibi olduk. O yüzden bazı şeyler çok güzeldir. İnsan yaşayınca bilir ve bu balkonda gösterdik. Evet, bu balkonda gösterdik. Şimdi bu katta bakın merkezi klima sistemi de var. Merkezi klima sistemi deyince çok cafcaflamayın, yanlış bir şey anlamayın. Böyle hayali bir şey de olmasın. Bunların bir de üniteleri var. Üniteleri bir yerde toplanıyor. Binanın dışında kirli görüntü yapmıyor. Bir tane böyle bir makine var ya, onu koyuyorlar. Bunlar hep ona bağlı. Eğer merkezi klima sistemi olmasa bunlar her birine bir ünite takmak lazım. O da sıkıntı olur. Kimine güvercin girer, kimine kuş girer. Bizim eve de bir tane dış ünite var. Her gün kuş giriyor, yuva yapmışlar. Geçen gittim baktım kuş beni bekliyor, gitmiyor. Oraya yuva yapmış. İnşallah yavruları yoktur orada. Ben de artık oradan gittim dedim kuş yuvasına girsin. Ben gittikten sonra girdi mi girmedi mi bilmiyorum ama yani bir de öyle bir dert var bu klimaların işte bir sürü ünitesi olunca. Bu merkezi klima işte bir ünite, bir de kırma dökme yok. Yerden ısıtma var. Didim'de doğal gaz yok. Doğal gaz gelirse ilk gelecek adreslerden biri de burası. Bir de birileri inanmıyor. Didim'de zemheri ayı yok, yani sıcak bir iklimdir. Doğal gaz benim şahsi fikrim. Birileri geliyor kışın nasıl ısınacağım diyor. Ben de diyorum ki binalar zaten evin içi soğudu mu ısınmaz, ısındı mı soğumaz. Diyorum ki Didim'e aslında devletin bir sürü külfete girmesine gerek yok. Bir sürü doğal gaz getirecek. Gerçi devlet yapmıyor, ihale veriyor. Biz şirketler yapıyor ama diyorum Didim'e doğal gaz çok da gerek yok çünkü sıcaktır. O yüzden birilerinin kuşkusu var ya, diyor acaba soğuk mu oluyor? Burası Erzurum değil, benim memleketim. Bütün Erzurumlara selam olsun. Çünkü ben de onlarla aynı iklimin çocuğuyuz. O Erzurum kimliği de çok ekmek yiyoruz. Yani gittiğimiz yerde bizim insanlar, sever insanlar. Bazısına diyorum ki mesela diyor neresi Erzurum deyince valla adam tamam diyor alıyorum ya da tamam teslim oluyor. O da güzel bir şey. Allah herkese ihsan eylesin. Erzurum'a da selam. Evimiz bu arkadaşlar. Güneş kırıcılar var. Çelik çatı var. Bu sarı ışıklar biraz sonra daha iyi oluyor. Sarı ışıklar biraz sonra daha iyi olur. Daha belirgin olacak. Bu giydirme cam var. O da süslü. Dış cephede kenarlarında kompozit var.
O volkanik taşlar var. Aydınlatmalar fena değil. Yani dünyayı adama şimdi bu villayı versen daha iyi bir tane çıksa bu sefer onu ister. Daha iyi sonra birini görse onu ister. O yüzden Allah göz tokluğu verirse, kanat verirse en zengin kişi o olur diye düşünüyorum. Vaaz vermiyorum arkadaşlar. Ama bazı vaazlar da şey değil yani gereksiz değil. Allah kimseyi vaazsız, nasihatsız her şeyden yoksun da bırakmasın. Şimdi bazen biri doğruları söylüyor, biri diyecek vaaz veriyorum. Vaaz olmasa hiçbir şey olur mu? Yani bütün semavi Hristiyanlar, Yahudiler, Müseviler herkesin bir vaazcısı var. Vaaz güzel bir şeydir. Yani yarıyor insana. Vaazsız bir şey olmaz. Evimiz bu arkadaşlar. Evimiz bu. İlginizi çekerse bu rakamlara çekmiştir. Çekmesi 6 milyon mu çekiyor? Onlar da var. Yok kardeşim ben ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Ben araba alıyorum. İşte vergisi çok, motoru büyük. Elektrikli araç alabilirsin. Ya da motor alırsın. Ya da dolmuşa binersin. Gönül ister ki herkesin böyle yatı katı olsun. Ama olmuyor. Mesela dün ben demiştim, bir arkadaş var. Demişim ki sen ağa, ben ağa, ineği kim sağa? O demiş ne ilgisi var demiş. Kompozisyon, teşbih sanatı var. Edebiyatçılar bilir, değerli öğretmenler bilir. Bizi eğiten edebiyatçılar. Orada bir başka bir sanat var. Hani edebiyatta sanatlar var. Yani ben diyorum ki değerli abim sen ağa, ben ağa, ineği kim sağa deyince diyorum ki şimdi ben ağa olsam bu evi ben alsam. Sen hangi evi alacaksın? Yani herkesin lüks bir evi olsa ufak evleri kim alacak? Hepimiz ağa olsak kim ufak evleri alacak? O teşbih ondandır. Yani herkes ağa olsa ufak evleri kim alacak? Herkes ağa olsa kim lahmacun getirecek? Kim elektriği açıp kapatacak? Kim havuzu temizleyecek? Kim polis olacak? Kim savcı olacak? Herkes kral olsa. Biri de polis olacak, biri asker olacak. İşte öyledir dünya. Durum bu değerli arkadaşlar. İlgisiz şeyler anlattıysam beni bağışlayın. Lütfen kanalıma da abone olursanız iyi olur. Herkese selamlar. Musmutlu akşamlar.